Herkese merhaba, günaydın. Bugün günlük rutinimi hem sizlerle paylaşmak amaçlı hem de fikir edinmeniz açısından sabah rutinimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an mevsim geçişindeyiz biliyorsunuz. Bitkilerimin şöyle kökleri hazır, sağlıklı orkidelerimin tamamını şu an şöyle son kez artık kışa girmeden önce gün ışığından faydalanmaları için yapraktan gübreleme işlemlerini yaptım. Burası tamamen çarşamba pazarı modunda. Her yer darmadağın ama buna değecek. Saksılarımın hepsini tek tek içlerini yıkıyorum. Herhangi bir su birikintisi kalmaması için teker teker. Tabii ben bunu zamana yayarak yapıyorum. Süre sıkıntım olmadığı için. Daha sonra çiçekliğimi bir güzel temizleyeceğim raflarını. Bunları bir süre havalar iyice soğuyana kadar, sıcaklıklar düşene kadar burada misafir edeceğim kızlarımı. Daha sonra salonumun her zaman koyduğum uygun yere alacağım bu kızları. Burayı temizledim. Bu kısım tamam. Sadece sehpaların tozunu alacağım bunlarda. Burada şunları yıkayacağım. Bakın yine de biraz su birikintisi oluyor. Ve bu da köklerin temiz ve sağlıklı devam etmesi için gelişimine ben yine de her ihtimale karşı kendime biraz iş çıkartıp bu saksıları tek tek elden geçirip yıkıyorum. Dediğim gibi bunu ben kendime artık iş belirledim. Keyifle yapıyorum. Zaman zaman yapıyorum. Şunun dal vermesini çok istiyorum. Ama inşallah verecek. Şimdi yapraktan nasıl gübreleme yaptığımı göreceksiniz. Şimdi bunların hepsinin yaprakları şöyle lekeli lekeli. Çünkü NPK 1054 ya da elinizde varsa 1052-10 gübre ile, o da yoksa orkideler için tasarlanmış orkide besini ile yapraktan bitkilerimizi gübreleme yapıyoruz. Onu da nasıl yapıyoruz? Bakın her orkide bakanın evinde şöyle bir püskürtme şişesi olması gerek. Şu kaç milimdi bilmiyorum. Ben bunları artık göz kararı yapıyorum ama siz 1 litre suyun içerisine yarım çay kaşığı kadar bunu yapabilirsiniz. Şöyle bazen tutukluk yapıyor. Ama size defalarca göstereceğim video içinde, merak etmeyin. Biraz vlog gibi olacak. Bakın. Şöyle yaprak arkalarına, hatta yaprakların sadece bakın uçlarına. Şöyle bakın daha iyi görmeniz için. Yani bu taç yaprağına akacak kadar değil. Şöyle pıs pıs. Bunun ne kadar faydası olduğunu ve hızlı sonuç aldığınızı göreceksiniz. Bu işleme ben havalar soğukluk, sıcaklıklar düşene kadar devam edeceğim. Dediğim gibi biraz böyle dağınık bir görüntü olacak ama hiç sorun değil benim için. Burası çünkü benim kendi özel alanım. Çiçeklerimle vakit geçirdiğim alanım. Daha sonra zaten bakın daha bir kez uyguladım. Şu an sizle birlikte ikinciye uygulayacağım. Gelişimleri görün. Yani çok hızlı, hemen eminim sağlıyor bu şekilde gübreleme yaptığımızda. Yani sonuçlara yetişemeyeceksiniz. Bakın şöyle bir köklenme oluşmuş bile burada benim kızımın. Şu şapşal kızı hiç bahsetmiyorum bile. Bunu reelsine atmıştım. Aslında bunu gençleştirme yapabilirdim ama artık bu yıl bu şansımızı kaybettik. Bu Louise Lewis çılgın kız. Çılgın ve çalışkan kızım. Şimdilik şöyle burada misafir edelim onu. Şu Surf Song, bakın bunu da yapraktan gübreleme yapmışım. Daha sonra yapraklarımı teker teker temizleyeceğim. Saksılarımı da temizledim. Şu köklerin şirinliğine bakar mısınız lütfen? Dolma gibi değil mi? Ya sanki bebek parmağı kadar kalınlığı var şu anda. Ekrandan yansıyor mu bilmiyorum. Dediğim gibi küçücük bir yaprak boyutundaydı ve birkaç gün içerisinde bu yaprağı bu kadar büyüttü. İşte bu tamamen gün ışığından da yeterince faydalanmalarıyla çok ama çok ilgisi var bu işin. Şimdi bu bitkilerimizi bazen soruyorsunuz, balkonda ne kadar sıcaklığa kadar tutabiliriz Ebru Hanım? İşte ne kadar ısıya kadar dayanabilir diye.
Orkide bakımında eğer gerçekten orkide kaybı yaşamadan bitkilerimizi huzur ve refah içerisinde büyütmek istiyorsanız tabi bazı kuralların dışına çıkmamalıyız. Püskürtme şişemiz mutlaka olmalı ve şöyle bir oda termometresi. Bakın şu an benim kapalı cam balkon olan dış mekanda bitkilerim şu an 21-22 derece aralığında bir sıcaklıkta. Şimdi bu derece siz kışın da tutmak istiyorum diyenler için bu soruyu cevaplıyorum. Orkide bitkisi yani 15 dereceyi görmemeli. Yani en fazla 18-20 dereceler idealdir. Daha aşağı düştüğünde sıcaklık bitkilerimiz bundan hoşlanmayabilir. Nedenine gelince de orkide bitkimiz suyla beslenen epifitik bir bitki olduğu için tamamen bütün suyu yapraklarında depolar ve şu an bu yapraklar sudan oluşmuş şekilde, bakın su dolu yapraklarımız ve gereğinden fazla soğuğa maruz kaldığında bu bitkiler direkt donuyor ve su halinde eriyip elimizde o şekilde kalabiliyor. Yani buna soğuktan etkilenip soğuk çarpması, donma, işte daha sonra mantar oluşabiliyor. Bu şekilde tepkimeler verebiliyor. O yüzden 15 derecenin altına asla ve asla düşmemeli. Yani 15'e bile gerek yok bana kalırsa. Ama siz durumunuza göre bunu yapabilirsiniz. Açık cam balkonda da ona keza direkt güneş ışığı almamalı. Eğer alıyorsa da bunu bir şekilde korunaklı hale getirmelisiniz. Soğuğa da akşamları özellikle daha gündüze göre daha serin olduğu için, yani düştüğü için akşamları buna dikkat etmelisiniz. Yapabiliyorsanız, orkide sayınız çok fazla değilse akşamları içeriye alıp sabah gün ışığından faydalanmaları için balkona her gün bu işlemi yapabilirsiniz. Ben öyle yapmıyorum. Sadece sıcaklığı kontrol ediyorum. Dediğim gibi bir hafta 10 gün süre kadar burada tutacağım. Daha sonra normal oda sıcaklığına salonuma bitkilerimi alacağım. Şimdi ben çiçeklerimin bir kısmını buraya boşaltıyorum. Ha bir de bunları şöyle komple toprağını yıkıyorum. Bu gübreleme işlemini normal sulama yoluyla yapacaksanız önce bitkilerimizi bir güzel sulayıp toprağının ıslak olması gerekiyor. Bu da yine kullandığımız uygulamanın gübrelemede, yani ne besini veriyorsak artık daha kolay emilimini sağlıyor. Toprağın nemli ve ıslak olması. Bunu da yine bir püf nokta olarak kafanıza yerleştirin. Benim burada verdiğim bilgiler normal. Ben normal bir ev hanımıyım biliyorsunuz. Normal evde uyguladığım. Yani saçma sapan şeyler değil. Artık örnek de vermek istemiyorum. Nasıl saçma sapandan neyi kastettiğimi anlıyorsunuzdur. Yani kahve koyayım, işte Nescafe koyayım, bilmem ne bilmem ne. Evet ben de denedim ama kahveye kadar çıkmadım yani ben. Kuru fasulye suyu, içerisinde azot, orkide için gerekli besin, mineraller olduğu için kuru fasulyeyi, onu evet ben de bir denemiştim. Ama sık sık deniyor muyum? Hayır vallahi denemiyorum. Ama önerimi öneriyorum, yani yapabilirsiniz bunu. Bakın Bronze Maiden. Bunların hepsi şuradan daha iyi gün ışığından faydalansınlar istiyorum bugün. Şu kirliğimi de göstermek istiyorum. Malum burası şu an açık bir alan olduğu için tabii ki toz toprak oluyor. Bundan hiç utanmıyorum. Bakın mesela şu şapşal kız. Bunlar bakımsız kraliçeler ama nasip olursa inşallah bu sezon hepsi bunlardan bir güzel çiçeklenecek, dal verecekler. Dal vermesi için biliyorsunuz bitkinin en az 4 yaprağı olması gerekiyor. Zaten bitki dal vermeye başladı mı şöyle iki yaprak arasında bir ayrık oluşuyor. Kendiliğinden oluşturuyor bunu. Bakın şu anda da devam ediyorum ben şöyle yapraklara. Hem siz de görün diye tekrar fazladan bunları gübreleme yapıyorum. Sizler anlayın diye görsel olarak. Çok fazla şakır değil. Ona el alışkanlığı yapacaksınız artık. Şöyle mesela bakın. Şöyle uzaktan püskürtme.
böyle biraz dağınık yaşayacağız. Daha sonra bitkilerimizi içeriye alacağız ve güzel hanım hanımcık olacaklar ve çiçeklerini açacaklar. Yani sizlerin başka sorusu varsa yorum kısmından bana bunu iletebilirsiniz. Şöyle bakın şu an gördüğünüz gibi şu yaprak kalıntılarını alalım ki yeni köklerin çıkmasına yardımcı olalım, yani ona fırsat vermiş olalım. Şu boğumdaki yaprak kalıntılarınızı temizleyin. Bir güzel. Yapraklarımızı bir güzel sileceğiz. Ben nasıl siliyorum? Normal alkolsüz bir ıslak mendili yine suda ıslatarak her ihtimale karşı şöyle birkaç tane onlarcasını ıslatıp ıslak mendille temizliyorum. Ben şimdi kalan saksılarımı yıkayıp bir güzel kurulayacağım. Bunlar da biraz hava alsınlar. Çok güneş ışığı geldiğinde yapraklar yanabiliyor. Birkaç tanesini öyle yaptım. Aslında siyah cam olmasına rağmen cam balkonun camları yine de çok etkilendi. Aman diyeyim, dikkatli olun. Asla istemeyiz yani bitkilerimizin zarar görmesini. Bakın hatta şu kızı nazar mazar dedik ama herhalde biraz da benim hatam oldu. Şöyle bir görüntü olacak. Ben şimdi saksılarımı yıkamaya devam ediyorum. Evet, saksılarımın birçoğunu yıkadım. Zaten diğerlerini yıkamıştım. Şimdi raflarımı şöyle bir temizleyeyim ki hazır olsunlar. Siz nasıl hazırlıklar yapıyorsunuz orkideleriniz için? Benim günlük rutinim bu aralar böyle geçiyor artık. Sadece çiçeklerim kaldığı için elimde çiçeklerimle onların bakımlarıyla meşgul oluyorum. İşte siz temizlik konusunda neler yapıyorsunuz? Bu da bir kitaplık. Biliyorsunuz, bunu da sormuştunuz. Trendyol'den almıştım bunu. Yani çok da öyle aman aman aranacak bir ürün değil ama çok bitkiniz varsa bunları bir arada toplamak için işe yarıyor bence. Evet. Bakın mesela tek tek bunları da kontrol ediyorum şimdi temizlerken. Şu Louise Berry kızım. Yani belki 4 yıl, 5 yıl olacak, eski gönderilerimden bulmam lazım. Şu ponçikliğine bakar mısınız? Şu köklerin dayanıklılığına, sağlıklı oluşuna bir bakın. Ve her yılda çiçeklenir. Çok çok cici bir kız. Bulabilirsem montajda koyarım fotoğrafını. Harika bir gelin buketi gibi oluyor. Onu da gübrelemesini yaptık. İnşallah bu yılda verir ama genelde yaza doğru veriyor çiçek dalını. Kışın pek çiçeklendiğini hatırlamıyorum ama belki yanlış hatırlıyorumdur. Bakın şu kızı da yine göstermek istiyorum. Hindistan cevizi torfunda ölmek üzereydi. Videosu da var sanırım bunun eski gönderilerimde. 2 yaprağı vardı sadece. Bakın. Yaz boyunca kendini donattı ve böyle şapşik bir kız oldu. Bak, bunun çiçeğini hatırlayamadım ama bu da gene güzel bir tür diye hatırlıyorum. İnşallah doğru hatırlıyorumdur. Aman tanrım, bakın. İşte bu görüntüyü hiç sevmiyorum. Şimdi bunları da bir güzel gideyim yıkayayım. Böyle bir video yaptım size bugün. Kızlarımı böyle izleyeceğim şimdi, en son bir kahve yapıp. Evet, ben tüm saksılarımı da yıkadım. Temizledim. Biz artık kışa hazırız. Kızlarım da bugün artık son günlerini yaşayarak gün ışığından faydalansınlar. Yapraktan gübreleme işlemini tekrar bahsetmek gerekirse şöyle bakın, yaprak uçlarına şu an zaten toz halindeler. Püskürtme şişemle şöyle uçlarına, şöyle gerekirse yaprak arkalarına inanılmaz etkili sonuçlar aldığını göreceksiniz. Ama tekrar söylemem gerekirse böyle bir uygulamadan sonra kesinlikle ve kesinlikle bitkiler, bakın şöyle pencereden
bir güzel esinti almak zorunda. Yoksa bunu iyi yönetemezseniz bu durumu, bitki mantar olabilir. Yani bakın ben de size göstereceğim diye sıktıkça sıkacağım geliyor. Evet, inşallah hayırlısı bakalım. Ben videoma burada son veriyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Böyle videolar izlerken dinleniyoruz, hoşumuza gidiyor, beğeniyoruz Ebru Hanım diyorsanız yorum kısmından bana yazarsanız görüş ve sorularınızı bu kış süresinde sizlerle böyle sık sık buluşmuş oluruz. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.